Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün çiğ köfte tarifi paylaşacağım. Bu çiğ köfte et suyu ile yapılıyor. Yiyen herkesten tam not alıyor. Herkes kıyma ile yoğrulduğunu sanıyor. Evde yapmış olduğumuz et sularıyla yoğurduğunuzda hem daha sağlıklı, hem daha lezzetli, hem de daha besleyici oluyor. Bunu denedikten sonra kaydedeceksiniz ve bir daha asla başka tarif aramayacaksınız. Bu tarifte çok iddialıyım. Buyurun tarifine geçelim. Bu tarifte 1 kilogram esmer köftelik bulgur kullandım. Su bardağıyla ölçtüğümde 200 milimlik bardaklarla 7,5 su bardağı geldi. 1 su bardağı bulgur için yarım su bardağı su olacak şekilde su miktarını ayarlıyoruz. 4 su bardağı kaynamış et suyunun üzerine 1 kilogram esmer köftelik bulguru boşaltalım ve kaşıkla şöyle bir karıştırarak kapağını kapatalım ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar bulgurun şişmesini bekleyelim. İsterseniz sade suyla da yoğurabilirsiniz ya da hazır tavuk ya da et suyu bulyonlardan kullanabilirsiniz. Ama ben evde yapılmış et sularını tavsiye ederim. Dediğim gibi daha lezzetli ve daha sağlıklı. Bu arada yoğururken yine su eklememiz gerektiğinde ekleyeceğiz. Su yerine daha doğrusu buz kullanacağız. O yüzden 1 kilogram esmer köftelik bulgur için sadece 4 su bardağı kaynar su kullanın. Daha fazlasını kesinlikle önceden kullanmıyoruz. Şimdi bulguru kenara aldık ve kullanacağımız isotu hazırlayalım. 5 yemek kaşığı isotu uygun bir kaseye koyalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde zeytinyağı, onun da üzerine bardağı tamamlayacak şekilde sıvı yağ ekleyelim. Yani toplamda zeytinyağı sıvı yağ karışık tam 1 su bardağı yağ ekleyelim ve yarım çay bardağı da su ekleyerek güzelce karıştıralım. Onu da kenara alalım. O şekilde demlenecek ve isot çiğ köfteye rengini daha parlak, daha güzel bir şekilde verecek. Şimdi çiğ köftenin çok lezzetli olmasının diğer bir püf noktasını söyleyeceğim. 4 adet orta boy soğan kullanacağız ve soğanları rendenin büyük kısmında rendeleyerek suyunu sıkalım. Sadece püresini kullanacağız. Suyunu atmayın. Farklı köftelerde ya da farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Daha önce yaptığım çiğ köfte tariflerinde suyunu kullandığımda ağzımıza acımsı bir tat geliyordu. Ama bu şekilde yaptığımızda gerçekten çiğ köftenin püf noktası olduğunu anladım. Kesinlikle siz de bu şekilde yapın. Şimdi de 8 diş sarımsağımızı rendenin ince kısmında rendeleyelim ve onu da soğanın üzerine ekleyelim. Şimdi köftemizi yoğurmaya başlayabiliriz. Malzemeleri hazırlayana kadar şişen bulgurumuzu yoğuracağımız tepsiye alalım. Üzerine 7 yemek kaşığı salça kullanalım. 3 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı biber salçası şeklinde kullanabilirsiniz. Size çok gelmesin, 1 su bardağı bulgura 1 yemek kaşığı salça gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra üzerine rendelediğimiz soğan ve sarımsakları ekleyelim. 1 çay bardağı tatlı toz kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı kimyon, 3 çay kaşığı yeni bahar. Yeni bahar eklemeyebilirsiniz ama çiğ köfteye çok lezzet katıyor. Öneriyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı sumak, 3 tepeleme yemek kaşığı pul biber, 1 tepeleme yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik nar ekşisi ekleyerek güzelce yoğuralım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve eğer tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer bir sorunuz ya da bir öneriniz olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca yoğuralım. Bulgurla salça, baharatlar, nar ekşisi, soğan, sarımsak hepsi birbirine güzelce geçsin.
Daha sonra üzerine hazırladığımız isot, zeytinyağı, su karışımını ekleyeceğiz. Evet, artık isot karışımını ekleyebiliriz. Bu şekilde yağla, suyla isotu karıştırıp beklettiğimiz zaman isot rengini daha güzel veriyor ve daha parlak oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Güzelce yoğuralım. Onu da çiğ köftenin her tarafına yedirelim. Videonun sıkıcı olmaması için yoğurma kısmını keserek ekledim videoya. Kıvamına bakalım köftenin. Birazcık su istiyor. Bu aşamada su koymak yerine buz parçaları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım buz parçaları et suyundan. İsterseniz buz ya da et suyu buz kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz domates rendesi de kullanabilirsiniz. Ya da domates sosu da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ben et suyundan buz kullanmayı tercih ettim. Kesinlikle daha lezzetli, daha sağlıklı ve besleyici olduğunu düşünüyorum. Buzlar eriyene kadar yoğurmaya devam edelim. Başlangıçta 4 tane buz kullandım. Daha sonra 6 tane buz koyarak toplamda 10 adet et suyu buz kullanmış oldum. Çiğ köfteyi isterseniz sade suyla da ıslatabilirsiniz bulguru. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama et suyu kullandığınızda kesinlikle daha lezzetli oluyor ve içinde sanki kıyma varmış gibi zannediliyor. Yiyenlerden acaba içinde kıyma mı var, et tadı geliyor diyenler de oldu. Çiğ köftemiz hazır oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Rengi, kıvamı, lezzetiyle şahane bir çiğ köfte. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra kesinlikle sizin favori çiğ köfte tarifiniz olacak ve bir daha asla dışarıdan almayacaksınız ya da başka bir tarif aramayacaksınız. Bu tarifi mutlaka not edin, kayıtlı dursun ve size bir püf nokta daha vermek istiyorum. Şekil verdiğinizde eldivenle şekil verin. Eldivenle şekil verdiğinizde daha parlak ve canlı görünecektir. İsterseniz şekil verdiğinizde bir tane eldivenle şekil verin, bir tane de eldivensiz şekil verin. Arasındaki farka siz karar verin. Çiğ köfteyi servis için hazırladık. Şimdi üzerinde limonla ve yanında marul ve sosuyla artık servis edebiliriz. Çiğ köfte için evde yapabileceğiniz bir de sos tarifi vermek istiyorum. Kesinlikle hiç dışarıdan almaya gerek yok. Hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Kendi yaptığınız sosu çiğ köftenizde kullanabilirsiniz. Bunun için 6 yemek kaşığı ketçapın üzerine 3 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyelim ve üzerine de 2 tatlı kaşığı isot ekleyerek güzelce karıştıralım.
Sosu kaseye koyarak serviste kullanabilirsiniz ama benim ketçabım bitmişti. Ketçap şişesine sosu doldurarak serviste o şekilde kullandım. Sizin de ketçap şişesi gibi bir şişeniz varsa ona doldurarak kullanabilirsiniz. Hem de buzdolabında muhafaza etmesi daha kolay olacaktır. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık diyorum. Tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.